Biz de Türklerdeniz ve Atilla'nın varisiyiz. Bu söz Bulgar tarihçi Profesör Doktor Stoyan Dinkova'ya ait. Peki bir Bulgar tarihçi neden böyle bir cümle kuruyor? Komşumuz Bulgaristan'a hoş geldiniz. Avrupa'nın en büyük 16. ülkesi olan bu coğrafyada 6,5 milyon insan yaşıyor ve nüfusunun %8,4'ünü Türkler oluşturuyor. Ancak buna rağmen 1980'lerde Türklere karşı çok büyük bir asimilasyon politikası başlattılar. Burada yaşayan Türklerin adlarını, hatta dinlerini değiştirmeye çalıştılar. O acı günlerin kahramanlarından biri de elbette olimpiyat madalyalı milli gururumuz Naim Süleymanoğlu'ydu. Shalamanov is known as the Steve Cram of weightlifting. At 17 years of age, is the youngest ever senior European champion. Ancak 1980'leri bir kenara bırakırsak bu iki millet yüzyıllar boyunca yan yana yaşadı ve birbirlerini derinden etkiledi. Hatta Bulgarların kökeni hakkında öyle iddialar var ki bunlardan biri de doğrudan bir Bulgar tarihçiden geliyor. Az önce söylediğim gibi bu adam Bulgarların Türk olduğunu iddia ediyor. Peki gerçekten böyle mi? Eğer tercüman ailesine destek olmak için videoyu beğendiyseniz gelin kaynaklar ve tarih eşliğinde birlikte inceleyelim. Tarihe bakacak olursak evet, benzer kökenlere sahibiz. Fakat günümüze bakacak olursak temelde köklerimiz birbirine komşu olsa da farklı toplumlarız diyebilirim. Bunu daha iyi anlayabilmek için yaklaşık 1500 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Çünkü bugün Bulgar dediğimiz halk ile ilk Bulgarları birbirinden ayırmadan bu konuyu anlamak mümkün değil. Günümüzde birçok kişi Bulgarları yalnızca bir Slav halkı olarak biliyor. Ancak tarih sahnesine çıkan ilk Bulgarlar bugünkü Bulgaristan'da değil, aksine Karadeniz'in kuzeyindeki geniş bozkırlarda yaşıyordu. İşte tam da bu yüzden Bulgar tarihçi Profesör Doktor Stoyan Dinkov biz de Türklerdeniz ve Atilla'nın varisiyiz sözlerini söyleyebiliyor. Dinkov'a göre bugünkü Bulgar kimliğinin temelini oluşturan ön Bulgarlar Türk kökenli Bozkır kavimleriydi. Elbette bu görüş Bulgaristan'daki tüm tarihçilerin ortak fikri sayılmaz. Ancak bu tartışma Bulgar tarihinin en ilgi çekici konularından biri olmaya devam ediyor. Peki bu iddiaların dayanağı ne? Bizi bu sorunun cevabına götüren en önemli halklardan birisi elbette İdil Bulgarları. İdil Bulgarları Türk kökenli olduğu genel kabul gören ve 7. yüzyılda İdil Nehri çevresine yerleşen bir topluluktu. Burada güçlü bir devlet kurdular. Ticaret yollarını kontrol ettiler ve uzun yıllar bölgenin en önemli güçlerinden birisi haline geldiler. Tengircilik başta olmak üzere çeşitli inançlara sahiptiler ve konuştukları dil de Türk dilleri arasında değerlendiriliyordu. Hatta bugün Çuvaşça'nın İdil Bulgarlarının konuştuğu dile en yakın yaşayan dil olduğu kabul edilir. Buraya kadar anlattıklarımdan şunu net olarak söyleyebiliriz. Evet, Bulgar tarihi ile Türk tarihi arasında inkar edilemeyecek kadar güçlü bağlar var. Fakat asıl kritik soru aslında şimdi başlıyor. Eğer başlangıçta böyle ortak bir köken söz konusuysa bugün neden Bulgarlar Slavca konuşuyor ve kendilerini Türk olarak adlandırmıyor? İşte bunun cevabını bulabilmek için Bulgarları ikiye ayırmamız gerekiyor. İdil Bulgarları ve Tuna Bulgarları. İdil Bulgarları bugünkü Tataristan ve Başkurdistan'ın bulunduğu İdil Nehri çevresinde yerleşmişti. Tuna Bulgarları ise batıya göç ederek Balkanlara ulaştı ve bugünkü Bulgaristan'ın temellerini attı. Yani her iki topluluğun ortak bir geçmişi olsa da zamanla tamamen farklı coğrafyalarda yaşamaya başladılar. Hatta bugün Tatarlar ve Çuvaşlar da tarihlerini büyük ölçüde bu mirasa dayandırıyor. Öyle ki İdil Bulgarlarının dili Çuvaş dilinin atalarından birisi olarak kabul edilir. Fakat yanlış anlaşılmasın diye tekrarlamakta fayda görüyorum. Müslüman olan Tatarlar da İdil Bulgarları ile aynı soya sahiptir. Ancak Tatarlar zamanla İslamiyet'i benimserken Çuvaşlarsa Hristiyanlaşmayı kabul etmiştir. Buna rağmen her iki topluluk da Türk dil ailesiyle olan bağlarını büyük ölçüde korumayı başarmıştır. Özellikle Çuvaşça birçok Türkolog tarafından İdil Bulgarlarının konuştuğu dile en yakın yaşayan dil olarak kabul edilir. Peki Balkanlara gelen Tuna Bulgarlarına ne oldu? İşte tarihin yönü aslında tam olarak burada değişmeye başladı. 7. yüzyılın sonlarında Asparuhan önderliğindeki Tuna Bulgarları Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı önemli zaferler kazandı ve 681 yılında 1. Bulgar Devleti'ni kurdu. Bugünkü Bulgaristan'ın kuruluş tarihi de resmi olarak bu kabul ediliyor. Velhasıl konuyu bağlamak gerekirse Tuna Bulgarları bölgedeki diğer Türk devleti olan Hazarlar tarafından batıya doğru göç ettirildi.
Bu sürecin sonunda Asparuha'nın Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı kazandığı bir dizi savaş sonrasında Balkan coğrafyasında 1. Bulgar İmparatorluğu kuruldu. Asparuh 681'de Doğu Roma İmparatorluğu ile bir barış anlaşması yaptı ve bu anlaşmayla Bulgar devleti Bizans tarafından resmi olarak tanındı. Tam da burada küçük bir dipnot paylaşmak istiyorum. Çünkü o dönemlerde Tengrizm dinine mensup olan Bulgarlar Balkanların en yüksek dağının ismini Türklerin gök tanrısı olan Tengri olarak isimlendirmiştir. Yüksek dağlara Tengri'nin adını verip onları kutsal sayma geleneğini ön Bulgarlar da Avrupa'da devam ettirmişlerdir. Daha sonraları bu topraklar Osmanlı'nın hakimiyetine geçince isim maşallah anlamında Musallah şeklinde değiştirilmiş ve günümüze Musala şeklinde ulaşmıştır. Konumuza geri dönecek olursak, kurulan bu yeni devlet başlangıçta ön Bulgarlar tarafından yönetiliyordu. Ancak nüfus bakımından Slavlar çok daha fazlaydı. Çünkü ülke çeşitli etnik grupları içeren bir federasyondu. Ön Bulgarların askeri ve devlet geleneği ayakta kalırken günlük yaşamdaysa Slav dili giderek daha baskın hale geliyordu. Sonra ise her şeyi değiştiren yepyeni bir gelişme yaşandı. 864 yılında Han Boris Hristiyanlığı kabul etti. Üstelik yalnızca dinini değiştirmedi. Vaftiz olarak Mihail adını aldı ve bütün ülkeyi Doğu Roma'nın kültürel etkisine açtı. Bu karar Bulgar tarihinin belki de en önemli kırılma noktasıydı. Çünkü bundan sonra yalnızca din değil, alfabe, edebiyat, eğitim sistemi ve devlet anlayışı da çok büyük ölçüde Doğu Roma etkisi altında şekillenmeye başladı. İşte bugün Bulgarların Slavca konuşmasının ve kendilerini Slav kimliğiyle tanıtmasının temel sebeplerinden birisi de bu uzun tarihsel dönüşüm süreciydi. Yani aslında tek bir günde kimse değişmedi. Bu dönüşüm yüzlerce yıl boyunca devam eden kültürel, siyasi ve demografik bir sürecin sonucuydu. Bununla birlikte Bulgaristan'daki Hristiyanlığın yayılması halkın genelinde bir dönüşüm sağlıyordu. Ama elbette zaman alıcı ve karmaşık bir süreçti. Özellikle 10. yüzyılda Bulgaristan'da kurulan bağımsız Bulgar Ortodoks Kilisesi, Hristiyanlığın Bulgaristan'daki yayılmasında ve kurumsallaşmasında çok önemli bir rol oynuyordu. Evet, tarihi sadece anlatmakla anlaşılabilecek bir olgu değil, o yüzden biraz da tarihi anlayıp yorumlamamız gerekiyor. Ve bunu yaptığımızda Hristiyanlaşmanın Doğu Roma İmparatorluğu ile yakın ilişkiler kurulması için oldukça önem sarf ettiğini anlayabiliriz. Dolayısıyla bu iyi ilişkilerin sonucunda Ortodoks Hristiyanlık günden güne Bulgaristan'da hakim din olmaya başladı. İlginçtir ki Hristiyanlaşmış olan bir diğer Türk topluluğu Gagauzlar da tam da bu yüzyıllarda Hristiyanlığa geçiş yapmıştı. Fakat her ikisinin de Hristiyan olması Bulgarlarla Gagauzlar arasında net olarak herhangi bir tarihsel bağ olduğu anlamına gelmiyor. Gagauzlar çoğunlukla Türk ve Müslüman olan Oğuz boyları arasında bir istisnaydı. Zaten Bulgarlardan farklı bir dil konuşurlar. Gagauzca ve Çuvaşça Türk dil ailesinde yer alsa da bu iki dil farklı alt gruplarda yer alır. Ancak Bulgar tarihini anlatırken değinmemiz gereken bir topluluk daha var. O da elbette Pomaklar. Pomaklar bugün Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye'de yaşayan, ana dili Bulgarca olan ve büyük çoğunluğu Müslüman bir topluluk. İşte bu yüzden yıllardır Pomaklar aslında kim sorusu da en az Bulgarların kökeni kadar tartışılır. En yaygın kabul gören görüşe göre Pomaklar Osmanlı döneminde İslamiyet'i kabul eden Slav kökenli Bulgar topluluklarının torunlarıdır. Fakat bunun dışında farklı tezler de var. Bazı araştırmacılarsa Pomakların yalnızca din değiştirmiş Slavlar olmadığını, zaman içerisinde Slavlaşmış Türk topluluklarının da bu kimliğin oluşumunda etkili olduğunu öne sürer. Kesin bir sonuca ulaşıldığını söyleyemem. Ancak Balkan tarihi zaten böyledir. Birbirine karışan halklar, değişen sınırlar ve yüzyıllar süren göçler nedeniyle birçok konuda kesin çizgiler çekmek oldukça zordur. Benim kişisel çıkarımımı soracak olursanız, evet, Bulgar devletini kuran ön Bulgarların önemli ölçüde Türk kökenli olduğu yönündeki görüşü güçlü buluyorum. Fakat bugünkü Bulgar halkının doğrudan Türk olduğunu söylemek de çok da doğru sayılmaz. Çünkü yaklaşık 1000 yıldan uzun süren Slavlaşma ve Hristiyanlaşma süreci bugünkü Bulgar kimliğini tamamen farklı bir noktaya taşıdı. Bu noktada Profesör Doktor Stoyan Dinkov gibi bazı Bulgar tarihçiler de ön Bulgarların Türk olduğunu zaten kabul ediyor. Yani tartışma yalnızca Türkiye'de değil, Bulgaristan'ın kendi akademik çevrelerinde de tamamen sona ermiş değil.
Fakat iki millet arasındaki ilişki yalnızca tarih kitaplarından da ibaret sayılmaz. Yakın geçmişte yaşananlar da bu ilişkinin acı sayfalarını oluşturuyor. 1980'li yıllarda Bulgaristan'da yaşayan Türklere yönelik çok ağır asimilasyon politikası uygulandı. Dönemin yönetimi Türk kimliğini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Türkçe konuşmak yasaklanmıştı. Türkçe isimler zorla Bulgar isimleriyle değiştirildi. Camiler kapatıldı, dini ve kültürel gelenekler baskı altına alındı. Hatta o yıllarda Bulgaristan adına olimpiyatlarda yarışan Naim Süleymanoğlu bile Naum Şalamonov adını kullanmak zorundaydı. Fakat Naim Süleymanoğlu bunu kabul etmedi ve 1986 yılında Türkiye'ye iltica etti. Daha sonra kazandığı olimpiyat altınlarıyla yalnızca Türkiye'nin değil, Bulgaristan Türklerinin de sembol isimlerinden birisi haline geldi. Ancak baskılar bununla da sınırlı kalmamıştı. 1989 yılında yüz binlerce Bulgaristan Türk'ü evini, köyünü ve doğduğu toprakları geride bırakarak Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakıldı. Yaklaşık yarım milyon insanın kısa süre içerisinde sınırı geçmesi Avrupa'nın yakın tarihindeki en büyük kitlesel göç hareketlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Velhasıl bugün Bulgaristan'a gittiğinizde Türkleri seven insanlarla da karşılaşabilirsiniz, sevmeyenlerle de. Bunun nedenlerini anlamak için yalnızca son 40 yıla değil, son 1300 yıla bakmak gerekiyor. Çünkü bu iki milletin tarihi savaşların, göçlerin, ortak yaşamın ve karşılıklı etkileşimin iç içe geçtiği uzun bir hikayeden oluşuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Tercüman ailesine destek olmak için videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.